Transformers Rise of the Beast filmi sonrasında yeniden başlayan evren için bir güç sıralaması uzun zamandır bekleniyordu. Bu yeni evren nasıl oluştu ya da nasıl reboot atıldığı gibi konuları daha önce şu videoda açıklamıştım. Merak edenler videoyu izleyebilirler. Öyleyse fazla zaman kaybetmeden videomuza başlayalım, ancak hemen öncesinde bu tarzda içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 10 numara Driller. Transformers'ın 3. filminde Shockwave'in kullandığı ve Decepticonların en büyük silahlarından birisi olan Driller gerçekten devasa ve korkutucu bir şeydi. 330 metre boyutuyla Transformers serisinde gördüğümüz en büyük karakterlerden biriydi. Optimus Prime'ın Jetfire'dan yadigar silahları ve uçuş ekipmanları olmasaydı muhtemelen Driller'ı asla yenemezlerdi. Driller'ın tam görüntüsü ise bu şekildeydi. Cybertron'da yaşayan ve gezegenin en alt katmanlarında hayatlarını sürdüren bu yaratıklar aslında bir Transformer değildir. Driller için daha çok Shockwave'in evcil hayvanı diyebilirsiniz. Zaten Transformers serisinde Shockwave'i bilenler bilir. Nerede böyle absürt derecede güçlü yaratıklar varsa Shockwave hepsini silahlandırıp yanına alıyor. Dolayısıyla dostlar, aşırı derecede güçlü bir Transformer ona saldırmadığı sürece Driller gerçekten yenilmezdir. 9 numara Lockdown. İşte sizlere bahsettiğim gibi aşırı derecede güçlü olan bir Transformer. Lockdown hayatı boyunca ödül avcılığı yapmış ve galaksinin çeşitli bölgelerinde yaşayan tüm eşsiz varlıkları toplayıp koleksiyonuna eklemiştir. Bunlar arasında ise Dinobotlardan tutun da efsanevi şövalyelerin silahlarına kadar hepsi bulunmaktadır. Lockdown'un farklı gezegenlere gitmesinin ise ona çok büyük katkıları olmuştur. Öncelikle Lockdown çok iyi bir avcıdır. Kendisini başlı başına bir silaha dönüştürdüğünü ve Optimus Prime'ı avladığını çok iyi biliyoruz. Ancak sahip olduğu bütün bu becerilerine rağmen Lockdown'un külüstür bir Optimus Prime'la baş edebilecek kadar gücü olmaması ise bizleri elbette şaşırttı. Zaten final savaşında Optimus gidip Kate Yeager'ı kurtarmamış olsaydı o zaman Lockdown'u öldürmüştü. Bu durumda Lockdown diğer düşmanlara göre daha tecrübeli ve büyük bir orduya sahip olsa da maalesef ki listenin sonlarında kalıyor. 8 numara Scourge. The almighty Unicron. They never learn. Unicron'un sadık hizmetçisi olarak da bilinen Scourge, kara enerjinin nimetlerinden fazlasıyla faydalanan bir Terracon'dur. Güç seviyesi diğer Transformer'ların çok üzerinde ve kullandığı silahlar Transformium'dan yapılmış olan herhangi bir Transformer'ı anında eritip parçalayabilirdi. Transformer'ların yapıldığı metalin ne kadar sağlam olduğundan ve kilometrelerce yüksekten düştükleri halde hasar görmediklerinden sizlere bahsetmiştim. İşte buna rağmen Scourge'un silahları Transformer'ları anında öldürebilirdi. Scourge'un kullandığı bir diğer silahsa aslında Prime'ların antik yadigarlarından birisi olan enerjon hasılatçısıydı. Hatta bu sayede Scourge Bumblebee'nin bütün enerjonunu çekerek onu ölüme terk etmişti. Peki Scourge'un kullandığı bunca güçlü silah varken onu daha da yukarı koymamın nedeni nedir? Kendisinin üzerinde belli başlı Autobot, Maximus ve Predacon sembolleri bulunuyordu. Bütün bu semboller Scourge'un öldürdüğü Transformer'lardan aldığı ganimetleriydi. Hatta Scourge'un üzerinde Ultra Magnus gibi büyük yıkıcıların sembolleri bile vardı. Scourge'un çağlar boyunca Unicron'a hizmet ettiğini düşününce Lockdown'a göre daha da başarılı olması gayet normal bir durum. 7 numara Sentinel Prime. Sentinel Prime'ın sadece iyi bir savaşçı ya da Prime olmadığını çok iyi biliyoruz. Kendisi Cybertron halkı arasında çok zeki ve dahi bir bilim adamıydı. Elinde bulunan sütunlar sayesinde Transformers serisinde sıkça gördüğümüz uzay köprülerini oluşturmayı bile başarmıştı. Sentinel Prime'ın 3. film içerisinde Optimus'a karşı büyük bir üstünlüğü de vardı. Yani Sentinel Prime'ın Optimus ve Megatron seviyesinde iyi bir dövüşçü olduğunu bilmek gerekiyor. Elindeki kalkanı ve kılıcının yanında bir Transformer'ı parçalayacak kadar güçlü bir asit silahı da vardı. Eğer ki Megatron tarafından gafil avlanmamış olsaydı tahminen Sentinel Prime'ı durdurabilecek olan kimse olmazdı. Lockdown daha külüstür olan Optimus'la bile baş edemiyordu ve Optimus burada gerçekten de yaralıydı. Scourge ise Optimus'la olan final dövüşünde fena hırpalanmıştı. Ayrıca yeni seri içerisinde robotların daha ufak olduğunu hesaba katarsak Sentinel'in Scourge'u yenme ihtimali gerçekten de çok fazlaydı. Elindeki kalkanıyla kendisini korusa ve kılıcıyla ya da silahıyla mücadele etse bile yeterli olurdu. 6 numara Megatron. Megatron'un dahi denecek seviyede bir zekası olduğunu henüz görmemiş olsak da Transformers serisindeki en iyi dövüşçülerden biridir. Hatta Cybertron'un altın çağlarında Kaon'da dövmediği Transformer kalmamıştı. Megatron'un zekası daha çok kurnazlığında yatıyordu.
Yani Megatron yer geçitleri falan geliştiremez ancak stratejik anlamda çok kurnaz bir karakterdi. Megatron'un sahip olduğu güçlerin asıl kaynağı ise aslında dahi düzeyde zeki yandaşlarından geliyor. Transformers serisindeki en iyi oyuncakların yani kullanışlı teknolojik aletlerin Decepticonlarda olduğu bilinen bir gerçek. Megatron'un yanında Shockwave ve Soundwave gibi adamlar varken Megatron'un silahları ve üzerindeki ekipmanları her zaman üst derecede gelişmiş teknolojiye sahip olmuştur. Transformers'ın 4. filminde Transformium'dan yeniden üretilen Megatron'un Quintessa tarafından Transformers 5'teki formuna sokulduğu da bilinen bir gerçek. Megatron da tıpkı Optimus Prime gibi Quintessa'ya hizmet etmek için görevlendirilmiş olan bir karakterdi. Ancak ne yazık ki ilk film dışında Megatron asla serinin gerçek düşmanı olamamıştı. Diğer bütün filmlerde yan karakter gibi bir şeydi. 5 numara Dragonstorm. Quintessa'ya karşı çıkan 12 efsanevi şövalyenin birleşerek oluşturduğu devasa ejderhanın adı Dragonstorm olarak belirlenmişti. Transformers serisinin eski animasyonlarında Autobotların ya da Decepticonların birleşip büyük bir Transformer'a dönüştüğünü biliyorsunuzdur. Hatta eski animasyonlarda Optimus Prime ve Jetfire birleşerek üstün bir şeye dönüşüyorlardı. Transformers'ın 2. filmindeki Jetfire'ın parçalanıp Optimus'la birleşmesi de aslında buna yapılan büyük bir göndermeydi. 5. filmdeki Dragonstorm'da yine eski serilere yapılan güzel bir referans diyebiliriz. Dragonstorm iyi ve güzel bir görüntüye sahip olsa da Transformers'ın 5. filminde yapılan bir mantık hatası vardı. Normalde 12 efsanevi şövalye birleşip ejderha oluyorken Optimus yani Nemesis Prime bu şövalyelerden 2 tanesini öldürmüştü. Geriye kalan 10 şövalye birleştiği halde Dragonstorm'un görüntüsünde hiçbir şey değişiklik olmaması ise filmdeki mantık hatalarının başında geliyor. Dragonstorm 3 kafalı devasa bir ejderhadır ve ağzından alev püskürtebilir. Bu arada Dragonstorm'u oluşturan 2 şövalyenin tek başına ejderhaya dönüşebildiği de açıklanmıştı. Yani şövalyeler tek başına neye dönüşüyor derseniz en az 2 tanesi ejderha olabiliyordu. Dragonstorm'un boyutu ise Grimlock ve Devastator'dan bile çok daha büyüktür. Koruyucu şövalyelerin her birisi en azından Optimus Prime kadar uzunlar. Yani 12 tane Optimus Prime boyutunda robotun bir araya geldiğini düşünün. Ancak genel kas gücü ve saldırıları dışında koruyucu şövalyelerin çok da bir olayı yok. 4 numara The Fallen. Revenge is mine. 13 orijinal Prime'dan birisi ve en güçlüsü olan Megatronus Prime daha sonrasında Fallen adını almıştı. Fallen orijinal Prime'lerden biri olduğu için gerçekten devasa bir boyuta sahipti. Ayrıca ilk 13 orijinal Prime'ın her bir ferdi gibi Fallen'ın da etkileyici yetenekleri vardı. Fallen Primus'u inkar eden ve Allspark tarafından yaratıldığını düşünen bir Prime'dı. Zaten Transformers'ın film serisinin yeni kuşağındaki hiçbir karakter Primus'u bilmiyor dersek yeridir. Halbuki üzerinde yaşadıkları gezegen olan Cybertron aslında Primus'un ta kendisiydi. İşte bu nedenle ilk film içerisinde asıl güç kaynağının Allspark olduğunu ve ilk 13 orijinal Prime'ın da Allspark sayesinde yaratıldığını düşünüyorlardı. Fallen kendi türü arasında kafir diyebileceğimiz bir karakter ve bu nedenle kardeşleri olan Prime'ları da kardeş olarak görmüyordu. Bu arada Fallen bir Prime olduğu için asla yaşlanmaz. Fark ettiyseniz Jetfire gibi daha birçok Transformer yıllar geçtikçe yaşlanıyordu. Fallen'ın ilk 13 orijinal Prime'den birisi olması ise onu ölümsüz kılıyordu. Ancak bunun aksine Sentinel Prime ya da Optimus Prime gibi karakterler de yıllar geçtikçe yaşlanabiliyorlar. Optimus tam anlamıyla yaşlanıyor mu bunu bilmiyoruz çünkü 15 milyon yıl yaşamış olan bir Transformer'a göre gayet genç duruyor. Ancak Sentinel Prime basbayağı yaşlı bir Transformer'dı. Fallen'ın diğer yeteneklerine gelecek olursak ışınlanma ve büyük şok dalgası oluşturabilir. Fallen uçabildiği gibi aynı zamanda ışınlanma yeteneğine de sahiptir. Bütün bunların yanında ise her türlü maddeyi manipüle edebildiğini ve gerçekten güçlü bir telekinezi yeteneği olduğunu görmüştük. Fallen'ın bir diğer yeteneği ise kendisine karşı yapılacak olan hamleleri önceden görmekti. Son savaş sırasında Optimus'un geldiğini fark ettiği anda hemen kaçtı ve Optimus'un üzerine atladı. Bunun sebebi ise Fallen'ın Optimus'un Sun Harvester'ı parçalayacağını bilmesiydi. Fallen patlamanın etkisiyle darbe almamak için hemen oradan uzaklaştı. Optimus ve Jetfire birleşmemiş olsaydı Optimus'un Fallen'ı yenme ihtimali ise neredeyse yoktu. Yani Fallen seride gördüğümüz en güçlü Transformer'lardan biriydi. 3 numara Quintessa. My perfect creation. You're going to fix it. Quintessa'nın bu kadar yukarıda olmasının sebebi onun da tıpkı Fallen gibi sıradan bir Transformer'dan daha fazlası olmasıdır. Kendisi gizemli ve güçlü bir büyücüdür yani sadece bir Cybertronian değildir. Hatta Cybertronian bile olduğu söylenemez.
Optimus Prime ve Megatron'u nasıl kendine hizmet ettirdiğine bakarsanız yaptığı büyülerin gücünü anlarsınız. Quintessa'nın güçleri ise rakibine karşı fırlattığı ve sersemletmek için kullandığı enerji topları, ayrıca rakibini hareketsiz bırakacak enerji alanları oluşturmasıyla başlıyor. Quintessa bütün Cybertron halkını yeniden programlayabilir ve her birisinin efendisi olur. Zaten ilk amaçladığı şey de tam olarak buydu. Kendisi Cybertron'da hüküm sürmek istiyor ve diğer Transformer'ları kölesi yapmaksa onun için bir bebek oyuncağı. Fakat Unicron gibi bir beladan haberi olduğu için ilk olarak Unicron'un işini bitirmek istiyordu. Tıpkı Fallen gibi Quintessa da zihin gücüyle nesneleri hareket ettirebilmişti. Ayrıca robot görüntüsündeyken Quintessa havada uçabiliyordu. Bütün bunlar dışında holografik kamuflaj özelliği sayesinde sıradan bir insan gibi insanlığın arasında dolaşıyordu. Son sahnede ise enerji formunu alarak ışınlanmayı ve kendisini kurtarmayı başardı. Quintessa başarılı olsaydı o zaman dünyanın merkezindeki Unicron'un bütün yaşam enerjisini Cybertron için toplayabilecekti. Sonuç olarak Cybertron Unicron'un gücüyle yeniden ayağa kalkacaktı ve Unicron da sonsuza kadar ölmüş olacaktı. 2 numara Optimus Prime. Optimus Prime Quintessa'dan birkaç defa dayak yemiş ve onun karşısında çaresiz kalmış olsa da Quintessa'dan çok daha güçlü bir karakter. Ve Optimus'un asıl güç kaynağı ise göğsünde taşıdığı Matrix of Leadership olmuştur. Ayrıca bu video içerisinde sizlere Matrix of Leadership hakkında çok önemli bir bilgi daha vereceğim. Optimus Prime'ın sıradan formu bile diğer Transformer'lardan çok daha fazla donanıma sahiptir. Gerçekçi projeksiyonlardan tutun da kendi kendini yenileme olayına kadar birçok yeteneği bulunmaktadır. Mesela Optimus'un bu kendi kendini yenileme yeteneği Megatron'da bile yoktu. Ayrıca bir Autobot olarak Optimus Prime son formundayken uçuş gücüne de sahipti. Matrix of Leadership'te kazandığı güçler ise Unicron'un kıvılcımını bastıracak ve onu uzun süreli bir uykuya sokacak kadar fazladır. Ayrıca Güneş gibi daha birçok yıldızı patlatarak yıldızları enerjon kaynağına dönüştürebilir. Sinematik evrende Matrix of Leadership'in gücü sınırsız olarak gösterildi ve ilk Prime'ler bu Matrix'i yeni kaynaklar yaratmak için kullanıyordu. Zaten Matrix'in doğası gereği gerçekliği değiştirmek gibi yetenekleri de vardı. Toz halinden eski haline dönmesi ya da bir yıldızı enerjon kaynağına çevirmesi bildiğimiz anlamda gerçeklik manipülasyonudur. Ayrıca sizlere ufak bir sır daha vereyim. Optimus Prime'ın ölümsüz olmasının sebebi yine Matrix of Leadership olmuştur. Serinin ikinci filminde Matrix of Leadership Optimus Prime'ı yeniden hayata getirmişti. Hatırlarsanız Megatron Optimus'un Spark'ını hedef alınca, yani göğsünün tam ortasına hedef alınca meydana gelen patlama Optimus'u öldürmüştü. Ancak Transformers'ın 4. filminde Lockdown Optimus'un göğsünü delmiş ve patlatmış olsa da Prime'a hiçbir şey olmadı. Bunun sebebi ise Matrix of Leadership'in şu anda hala da Optimus'un göğsünde olması. Hatta ben 4. filmin sonunda hep şunu düşündüm. Optimus göğsünde böyle bir yara varken nasıl oldu da uzaya gidip yaratıcılarına meydan okudu? İşte sebebi tam olarak buydu. Optimus göğsünde bu Matrix olduğu sürece ölümsüz olmaya devam edecek. Ayrıca bu Matrix'in sonsuz gücü sayesinde Unicron için en büyük tehditlerden birisi de Optimus Prime olacak. 1 numara Unicron. Unicron'u normalde ikinci sıraya almam gerektiğini çok iyi biliyorum, ancak Transformers'ın 7. filminden sonra fikrimin değiştiğini belirtmek isterim. Unicron, Transformers evrenindeki kötülüğün ve kaosun tanrısı olarak seride gördüğümüz en güçlü varlık olmayı başardı. Bunun aksine Primus şu anda uyku halinde ve gücünün kaynağı kesildiği için Unicron listenin başını çekiyordu. Eskiden olsaydı, yani 5. filme göre konuşursak, Optimus Prime her halükarda Unicron'dan çok daha güçlü derdim. Çünkü Unicron kendi gücünü yeni toplamaya başlarken Optimus Matrix'in tüm gücünü kullanırsa Unicron'u milyonlarca yıllık daha uykuya sokabilirdi. Hatta belki de tüm hayat enerjisini tüketerek onu bu evrende öldürmeyi başarırlardı. Ancak uyanmış ve artık gezegenlerin üzerindeki enerjon kaynaklarıyla beslenen Unicron'u yenmek çok daha zor bir durum. Gerçi Unicron aç kaldığı zaman ölme ihtimali de var. Şu anda tutsak kaldığı galakside bulunmaya devam ederse zaten kendi kendine ölebilir. Ancak Unicron'un asıl güç kaynağı sadece enerjon değildir. Bunun yanında çoklu evrendeki güç kaynağı kaos ve kötülük olduğu için True formuna ulaşacak olursa o zaman o da sonsuz bir güce sahip olacak demektir. Dolayısıyla Unicron'un şu anda gösterilen ve bilinen formu Optimus'a göre bir tık daha avantajlı. Seriye reboot atılmış olsa da ben karakterleri geçmiş formlarına göre değil, gelecek formlarına göre hesaba katıyorum. Bu nedenle Unicron'un da gelecekten geldiğini düşünürsek o zaman en mantıklı sıralama şu anda böyle olacaktır. Evet dostlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.